Merhaba dostlar. Salyangozlarımızın hepsini sahiplendirdik. Onları Trakyalı akvarist Mustafa abimize göndereceğiz. Ondan biraz müsaade istedim ki hani biraz daha büyüsünler diye. Şimdi salyangozlar da şöyle bir problem oldu. Hani daha önceki videoda bahsettiğim gibi balkondaki bir kapta yetiştirmeyi denedim. Büyümediler vesaire ya. Akvaryumlara ben salyangozları parçaladım. Dağıttım yani belli sayılarda. Yalnız yine şöyle bir şey fark ettim. Şu bölmede olan salyangozlarda yine yavaş bir büyüme oluyor. Benim tahminimce de nedeni şu. Hem salyangoz popülasyonu çok fazla hem de buradaki Japon balıkları dipleri çok fazla karıştırıp kalan artık yemleri yediği için bu yavrulara çok fazla besin kalmıyor sanırım. Buradaki yavruların gelişmesi biraz yavaş gidiyor. Farkı şöyle gösterebilirim. Fındık tanesi boyutuna yaklaştı yani, daha doğrusu şuradaki salyangozlar. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bu benim çok vaktimi alacak ama çok irileşmiş salyangozları bu bölmeye alacağım. Şu ufakları da diğer bölmelere dağıtacağım. Yani çok bariz bir fark var irilik anlamında. Bakın burada da serbest dolaşanlar var ama bunlar bayağı irileşti. O yüzden böyle bir şey yapacağım. Bu benim bayağı bir vaktimi alacak. Valla nasıl yapacağız bilmiyorum. Zaten 2 hafta sonra falan da ben bunların hepsini toparlayıp Mustafa abiye göndereceğim. Harici olarak bu tankta arkada görebilirsiniz. Şuradaki rotalamız biliyorsunuz kürdan gibiydi. Güzel sürgün verdi, uzuyor. Diplerde de aynı şekilde. Burada herhangi bir yosunlaşma problemim yok. Hani camlarda biraz oldu. Buraya böyle bir temizlik yapacağız. Kapağı olduğu için bu akvaryum çok fazla su eksiltmiyor ama yine de dip çekimi yapıp taze su ekleyeceğiz buraya. Sonrasında redleri ben ayırdım. Yine burada renklenmeye başlayan, bakın, endler erkek var, bir tane yavru. Bu yavru erkek olacak. Erkek endler olacak. Bizimkiler burada yargı dağıtıyor. Yine maşallah. Burada dediğim gibi iri salyangozları alacağım, ayıracağım. Şu an bunu budayacaktım ama açıkçası çok istediğim kadar bu hafta uzama sağlamadı. Ben ışığı biraz çok fazla açık tutmadım açıkçası bu tankta. O yüzden bunu budamayı biraz erteleyeceğim. Burada sadece salyangozları toparlayacağım. Onun dışında yavru doğumları burada biraz azaldı. Mevcut yavrular büyüdü diyeyim. Yine tek tük yavrular var da mesela şu 2 tane anaç dişi hamile. Bunlar doğuracak. Bu tankta çok fazla bir şey yapmayacağız bu hafta. Sadece şu dediğim gibi bu salyangozları toparlayıp bu bölmeye alacağım. Belki burada küçükleri buraya atarım. Böyle bir değişim yapabiliriz. Çünkü ben buraya işte nüfus fazla, karidesler de var vesaire de biraz fazla yem atıyorum. Muhtemelen o yemler bunları çok büyüttü. O yüzden bunları buraya alacağım. Buradaki ufaklara da böyle bir değişim yapacağım ki hızlı gelişsinler. Bu tankta durum şimdilik bu. Tankımızda da kapağı çok verimli kullanamadığım için tabi hani daha bitmedi, bunun işi çekmemiştim biliyorsunuz. O yüzden burada çok fazla bir su eksilme oluyor. Burada yaklaşık bir 5 litre falan su eksilmiş tahminimce. Buralarda kireç izleri falan var. Burayı temizleyeceğiz. Bu akvaryumda özellikle şu bitki gelişimleri hızlansın diye ben ışığı fazla açık tutuyorum. Hani herhangi bir yosunlaşma yok şu an ama camlarda çok fazla böyle inceden bir yosun tabakası var. Yani arka cam ve ön camı temizleyeceğim. Bakın, şurada bir tane kınalı var. Onun adını kınalı koydum ben. Kuyruğunda ufak bir kırmızılık var. İleride bir gün çekiliş vesaire yaparsa bunu Trabzonlu birine göndermeyi çok isterim. Bir fikir daha geldi aklıma. Hemen olmaz ama yaklaşık bir hafta 10 gün sonra ben bir tane daha tank kuracağım. Çok büyük bir şey değil ama 20'ye 40, 20'ye 50 gibi bir tane akvaryum kuracağım. Onun için ayrı bir seri başlatacağız. Onun da çok ilgi duyacağına eminim. Öyle bir projem var. Yine burada da damızlık alanımız, gayet her şey yolunda. Erkekler maşallah. 3 erkek atmıştım ilk başta. Sonra o platinumun bir tanesini ayırdım. Hani bir platinum buraya yeter diye. Ben burada bir tane delta kuyruk gördüğünüz platinum erkeğim var. Bir tane nazar boncuklu var. Bir tane daha nazar boncuklu attım. Ya bunların renk ve kuyruk yapısı hem biraz farklı hem de çok güzeller. Mesela şu delta kuyruğun rengi biraz daha açık ama gövdesi platinum fil dişi tarzında renginde. Onu o yüzden attım. Bakın şu da nazar boncuklu. Daha yeni genç bir erkek. Bunun da kuyruk renkleri biraz daha koyu. Şurada gördüğünüz gibi. Buradaki büyümüş genç dişileri buraya aldım. Buraya da bir tane erkek ekledim. Görüyorsunuz maşallahları var. Allah, yorum yazarken bir nazar boncuğu atarsanız sevinirim. Harici olarak bu bölümdeki ufak rotalalar biraz toparladı. Gördüğünüz gibi sürgün verdiler. Tabii benim tankımda karbondioksit olmadığı için yani gelişimleri yavaş oluyor. Bunun farkındayım. İlerleyen haftalarda denemek için karbonat ve limon tuzlu olan karbondioksit sisteminden bir denemek istiyorum. Yani şu köşeden sadece şu bölüme vermeyi düşünüyorum. Öyle bir denemem olacak. Belki bir potasyum demir takviyesi ekleyebilirim buraya. Çünkü arkadaki tilki kuyrukları da istediğim verimde değil. Hani ışıklandırmada bir problem yok ama gelişimleri yavaş oluyor. Nedenini bilmiyorum açıkçası. Şunların gövdeleri ince kaldı biraz. İstediğim verimde değil. Burada şu an her şey yolunda gidiyor. İşte genç dişlerimiz
Buradaki erkeklerden de öyle alıyorlar. Devam. Burada sürprizlerimiz var bol bol. Şimdi buradaki yavru sayımız arttı. 2 tane dişimiz doğum yaptı arkadaşlar. Bir tanesi şu. Zaten karnından da zayıfladığını görebilirsiniz. Bu dişimiz doğum yaptı. Karnını boşalttı. Bir tane daha dişimiz var ama şu an arkada gösteremiyorum. Diğer dişiler tam anlamıyla doğumları bitirmediler ya da başlamadılar. Bu da damızlığımız. Farkı görebiliyorsunuz. Boyut olarak da bayağı iri zaten bu. Şunu bekliyorum, hala nazlandı, doğum yapmadı. Burada 20 kadar bir yavrulama oldu. 20 belki 30'dur, emin değilim. Bu doğum yapan dişleri de bir hafta 10 gün kadar bekleteceğim biraz daha dinlensinler diye. Çünkü baktığınızda da balıkların böyle halsizliğini, yorgunluğunu anlayabiliyorsunuz bakınca. O yüzden burada acele etmiyorum. Daha önceki yaptığımız birkaç yavru vardı. Onlar gayet gelişimini güzel tamamlıyorlar. Devam ediyor. Gayet güzel gidiyor. Buradaki elmas salyangozlarımız da bayağı büyüdüler. Bunları da alacağım. Büyük olan elmas salyangozunu tek tek ayıracağım. Ya benim en çok vaktimi o alacak burada. Burada ilk başta yaşadığım yine şu siyah yosun problemi devam ediyor. Yani bunu engellemek için şöyle bir şey düşündüm. Yani şöyle bir gözlemim var. Bunu kesip dikmek, yani bunu komple kesip atacağım. Yani artık benim gözümde bu şu kanser hücresi gibi bir şey. Yani diğerlerinde yok farkındaysanız. Hani fazla ışık, ne bileyim yoğun bir gübreleme vesaire bir şey de yapmıyorum. Hepsi aynı ışıkta, aynı besinde ama koca tankta sadece şu dalda var, görüyorsunuz. Şimdi ben bunu alıp dikersem muhtemelen tekrar yapacak. Başıma çok geldi. Bunda hiç yok mesela. Bunu ben sıfırdan kesip dikmiştim. Bunda bir problem yok. Şunu keseceğim, atacağım. Yani bilmiyorum, bu bitkilerle çok enerjimiz uymadı açıkçası. Şimdilik bu iki tankımda vaziyet bu. Üçüncü tankımıza geçelim. Burada en son bahsettiğim 8 tane yavru vardı, safirleri. Yavru gelişimleri gayet güzel. Ben bunları şimdi Artemia da verdim zaten. Yavrular gayet güzel ilerliyor. Burada hiçbir problemimiz yok. Bitki gelişimleri güzel. Burada safirlerle enderler güzel oldu. Ama yine de burası kalabalık yani. Bu tank genel bir kalabalık var. Özellikle şu redler kısmında. Bunları boşaltacağım. Başta söylediğim o diğer tankı yapınca sürprizimle burası da rahatlamış olacak. Ne yapacağım o zaman anlatacağım. Red Ivory'ler hala gelişim aşamasında biliyorsunuz. Bazıları çok güzel boylandı, kuyruk yaptı. Bunları da alacağım. Tuxedo yavrularım da güzel. 10 numara renk aldılar. Burada da şu an hani bu hafta içinde çok fazla bir değişim yapmayacağım. Bir pipo filtre temizliği yapacağım. İzmir'deki takipçimizle de görüştüm. Kendisine teklif ettim. Dedim böyle böyle balıklarımı sana vereceğim. Önümüzdeki ay uygunsan. Olur dedi sağ olsun. Mayıs'ın sonuna doğru da redleri çok büyük bir kısmını ona göndereceğim. Burada balık artar mı bilmiyorum. Yani hepsini isterse hepsini göndereceğim açıkçası ki burayı ben de rahatlatayım. Buradaki tankımızda da şimdilik bu kadar. Şimdi ben bu akvaryumdan bir dip çekimi yapacağım. Bir 20 litre kadar su çekeceğim. Daha sonra rotala bitkilerini küçük akvaryuma alacağım. Sonra yeni aldığım bitkileri de buraya dikeceğim en son aşamada. En uzun sürecek işimiz de şu elma salyangozlarını toplamak, sınıflandırmak ya da ayırmak diyeyim boyutlarına göre. Bu çok uğraştıracak. Şimdi ona başlıyorum. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir 20 litre kadar su çektim. Gördüğünüz gibi camlarda biraz yosunlaşma var. Önce şu bitkileri sökeceğim. Ardından devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki bütün elma salyangozlarımı topladım. Yani bir saate yakın süredir fındık gibi elma salyangozu topladım buradan. Hani diplerde falan yavrular kalmış olabilir ama yavruları topladım. Burada damızlıklarımız burada duruyor. Şimdi buradakileri toplayacağım. Büyük akvaryumdan topladığımız elma salyangozları da burada. Bunları en son sayacağız. Bir sürprizim var. İzlemeye devam edin. I see the place where I was born. I was Evet dostlar, sonunda ağır bir bakımı bitirdim. Şuradaki yeşillenme gayet güzel gidiyor. Burası daha sıklaşacak. Şurayı böyle kapatacağız. Daha önce söylediğim gibi. Buradaki bütün salyangozları topladık. Yavrularımız bayağı gelişti bu arada. Buradaki anaç endler dişilerimiz şu an hamile hala. Görüyorsunuz. Başladı bizimki ya. Var ya, kamerayı yaklaştırıyorum hemen Behlül çıkıyor ortaya. Yorumlara bir maşallah yazarsanız. Şu öndeki rotalaları biliyorsunuz ana tankımdaydı. Orta bölmedeydi. Onları buraya aldım. Nedenini birazdan göstereceğim. Burada gövdeler var. Onları arkaya iliştirdim. Gelişimlerini burada yapmalarını sağlayacağım. Bu akvaryumda ışığı daha uzun süre açık bırakıyorum ben. Herhangi bir yosunlaşma problemim de olmadı bitkiler açısından. Onun dışında bir problem yok. Şuna bir bak, şuna bir bak. Allah özenerek yaratmış. Hay maşallah. Oho!
Muhteşem. Muhteşem. Ender dişlerimiz döl alabilecek mi? Burayı çok merak ediyorum. Buradaki tankımıza su değişimini vesaire temizliğini yaptık. Yani bu bakım bize 10 gün gidecek en az. Burada her şey 10 numara. Şimdi gelelim buraya. Gördüğünüz gibi hiç elma salyangozu kalmadı bu bölmede. Şuradaki fazla otlara ben salyangozlara salata olsun diye attım. Şu koyduğum boru vardı ya, salyangozlar bu tarafa geçmesin diye. Yani şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Hatta şu an bir tanesi yokluyor. Yani düşünün, burada yüzlerce salyangoz vardı. Bir tanesi buraya geçmedi. Bunu anaçlardan takip edebiliyorum zaten. Buraya geliyorlar, yoklayıp gidiyorlar. Burada herhangi bir problemimiz yok. Her şey yolunda. Herhangi bir artı eksi yok. Dip çekimini, su değişimini yaptık. Bu bitkileri bugün Beta Marketim'den aldım. Sağ olsun oradaki görevli arkadaş da yardımcı oldu bana bayağı. Orada da gitmişken ufak bir çekim yaptım. Şu an o görüntüleri buraya ekliyorum. Daha sonra sizlerleyim. Evet, doğum alanımız arkadaşlar. Buraya da ufak tefek bitkikler diktim. Yani aklımda tutamıyorum. Zamanla öğreneceğim diyeyim. Yani bitki konusunda hafızam yok. Bakın burada yavrularımız var. Ben şimdi su değişimi bakımdan sonra bir Artemia verdim buraya. Şu dişimiz zaten doğum yaptı. Bu istirahatte. Aynı şekilde şuradaki dişi de doğum yaptı. Onu da biraz istirahat ettireceğiz. Diğer dişlerimizden hala doğum bekliyorum açıkçası. Ya buraya hala istediğim gibi kalitede bir mavi kadife karides bulamadım. Yani yardımcı olabilecek varsa lütfen yorumlarda belirtsin. Yani şeffaflığı olmayan, böyle bildiğiniz kopkoyu mavi kadife karides arıyorum arkadaşlar buraya. Buradaki tankta da durumlar şimdilik böyle. Şimdi arkadaşlar burada açıkçası hiçbir şey yapmadım. Sadece bir dip çekimi, su değişikliği yaptım. Bir de buraya yanlışlıkla biraz fazla Artemia attım. Yani yarın bunları akşama kadar beslemeyeceğim. Biraz ucu kaçtı. Burada bayağı bir Artemia var. Ayrıca buradaki yavrularımız da gayet güzel büyüyorlar. Bakın şurada. Bir haftalık yok herhalde bunda. Hadi taş çatlasın, bir haftalık yavrular bayağı büyüdüler. Burada da her şey yolunda. Burada herhangi bir değişiklik, problem yok şu an. Şimdi gelelim asıl konularımızdan bir tanesine. Buradaki salyangozları ne yaptık? Burada arkadaşlar. Bütün yavruları topladım. Size şöyle göstereceğim. Akvaryumlardan topladığım bütün salyangoz yavrularım burada. Peki niye bunları topladım derseniz, burada Mustafa abiye selam olsun. Trakyalı Akvarist. Mustafa abiye göndereceğim. Ondan 1-2 hafta daha istedim. Biraz daha büyüsünler abi, öyle göndereyim dedim. Akvaryumlara dağıttığım salyangozlardan şu bölmede olan salyangozlar yeterince diğerlerine göre hızlı büyümüyordu. Ya bunun nedeni bence şu olabilir. Çünkü burada çok fazla salyangoz vardı. Yem kalmıyordu. Bir de burada Japon balıkları sürekli dipten işte kalan yemleri vesaire karıştırdığı için filtrede çekiyordu. Burada yeterince beslenemiyorlardı diye düşünüyorum. Besin yetersiz geliyordu anladığım kadarıyla. O yüzden şimdi bunları topladım. Tekrardan bunları sayacağım. Bu arada hiç saymadım. 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 19... Yemek ya. Tomofil de alacağız değil mi? Tabii alacağız oğlum, hem de en kocamanından. Hay Allah. Şimdi ben bu salyangozları boyutlarına göre buradaki bölmeleri tekrar dağıtacağım. Yani en irilerini, fındık boyut dediğimiz boyuttaki salyangozları buraya atacağım. Çünkü onlar istediğim boyutlara geldi artık. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bu akvaryumun içindeki yavru elma salyangozu sayısını bilen olursa ya da en yakın tahmini veren olursa o takipçimize görmüş olduğunuz benim anaç Jumbo Boy XX Large 4 tane elma salyangozumu hediye edeceğim. Yani en ucuz 300 lira para eder. Her takipçimizin bir cevap verme hakkı var. Fazla iki cevaplar sayılmayacak. Ve bunu Mayıs sonunda açıklayacağım size, o şanslı kim. Bunları da şimdi zaten bölmelere sayarak koyacağım. Dağıttıktan sonra yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar, sandıklara sahip çıktık. Seçim sonuçlarını açıklıyoruz gibi oldu. Çok saçma kesin. Tekrar selam.
Şimdi arkadaşlar salyangozları ben saydım ve böldüm. Bu bölmeye hani artık fındık boy diyebileceğimiz iri salyangozları ayırdım. Şöyle bir de anaçlarımız var zaten. Yani diğerlerini açıkçası eşit böldüm gibi. Biraz daha büyüsünler diye. Buraya da fazla koydum. Şimdi dediğim gibi ay sonuna kadar aşağıda yorumlara bekliyorum. Toplam kaç tane salyangoz var bu akvaryumlarda? Olmadı. Yine çok saçma devrik cümle. Ay sonu dediğim gibi açıklayacağım. Şu an sayı bende. Daha önceki videoları izleyenleriniz bilir. Ben hani 200-300 diye hep öyle diyordum ama ben de ilk defa saydım. 4444, 4445, 4446, 4447, 4448. Saffet, televizyonda alacak mıyım? Ben kelepçeli saat alacağım. Ben yaylon bir gecelik istiyorum. 4453. Himmet ağabey. Bu karılar gene çok konuşuyorlar, senin kafan karışacak. Evet dostlar, bugünkü hikayemiz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.